taşın bize. Ne anlatayım abi? Ne vereyim abime? Bana taşını Anlat. Yani biz ocakçının gözünden bu taşa ne sevk etti, bu ocağı açmaya ne karar verdirdi, bu taşta ne gördünüz? Bunların hikayesini öğrenmek istiyoruz. Şöyle şimdi bizim zaten uzun yıllardır bir taş arayışımız vardı. Yeni bir taş. Çünkü bu Stella'dan önceki en yeni taşımız 25 yıllık bir ocaktı. Sürekli bir taş arayış hikayemiz vardı zaten. Bu şekilde başladı hikayesi. Ama tabii bizim özellikle benim tahminim 12-13 yıldır bir arayışım vardı zaten İsmail abi. Bu seneye nasip oldu. Sürekli tabii biz argelerimizi yapıyorduk, geziyorduk. Numuneler alıyorduk, bazı yerleri ruhsatlıyorduk. Ondan sonra karot çalışmaları yapıp terk ettiğimiz yerler oldu. Burayı da pandemide daha çok gezme fırsatımız olunca pandemide bulduk burayı da. Hep anlatıyoruz, komik bir hikayesi var. Gece arabayla saat 11'de bulduk biz burayı. Araba feneriyle. Yani ilk hikayesi öyle başladı. İki tane mühendis arkadaşımla beraber geziyorduk. Dağın yapısını beğenmek, oradan numune alıp kesmek, bakmak, cilasına bakmak, ruhsatlandırma. Tabii bunlar hep daha işin %1'lik, %5'lik kısımları belki. Ruhsat aldıktan sonra karot çalışması, karot çalışmasından sonra piyasaya sunum, fuarlarda tanıtım, üretime geçme aşaması, izin aşamaları, hepimizin bildiği çok sıkıntılı süreçler var zaten. Bütün bunları aştıktan sonra, taşı ortaya çıkardıktan sonra bir de bunu pazarlayıp satabilmesi, beğendirebilmek. Ama tabii her şeyden önce kendimizin beğenmesi. Siz niye beğendiniz bu taşı? Biz niye beğendik? Şimdi birincisi gerçekten sağlam bir yapı. Ruhsat olarak, ocak olarak. Verimli bir ocak. İlk tabii bizim baktığımız şeylerin başında bu geliyor. İkincisi taşın kendi rengi, yapısı, homojenliği, o derinliği, cila kabiliyeti. Bunlar tabii çok hoşumuza gitti. Tabii yani sürekli de senin gibi çok sevdiğimiz abilerimizin de öngörüleri tabii ki de taşın güzel olduğunu işaret ediyordu bize. Bu şekilde başladık. Seviyoruz taşımızı, güzel bir taşımız var. Çeken ne oldu taşta? Taşta ilk çeken, ben taşı ilk bulduğum zaman İsmail abi bunu Portoro'ya benzettim. O içindeki sarı dalgalar, o siyahın içerisindeki sarı hareketler falan. Tabii kesince farklı bir şey çıktı ama hani gene de o taşın içerisindeki o hareketler, o bireşlerin büyüklüğü, küçüklüğü, dolguları, o lacivert, siyah ve kahve geçişleri, tonları. Taşta bir 3 boyut var. Taşın su yolu da yok. Yani ne taraftan kesildiği de önemli değil. O yüzden de bizi işleme olarak da bizim için çok avantajlı bir taş. Peki bir ürün pazara sundunuz. Evet. Sizin taşı niye alsınlar? Bizim taşımızı niye alsınlar? Öncelikle şu an piyasada büyük metrajlı plakalar çok popüler. Jumbo olarak tabir ettiğimiz 2 metreye 3 metre plaka verebilen taşlar şu an diğer taşlara göre çok avantajlı. Birincisi bu büyük ölçüleri sağlayabiliyoruz. İkincisi tabii ki taşımızın sağlamlığı, rengi, kullanım alanları, bundan dolayı tercih edebilirler taşımızı diye düşünüyoruz. Taşla ilgili deneyler yaparken taşı asitle yıkadıktan sonra çok ilginç bir desen aldı. Fuarlarda bunun tanıtımını yapınca çok ilgi gördü. Gerek mimarlardan gerek mermer camiasından. Şu an onun üzerine de odaklanmış olarak çalışıyoruz. Bununla ilgili ciddi ihracatımız da var. İç piyasamız da var. Görsellik yani asıl işin başında o geliyor tabii. Görsellik, beğenmek. Asit seleksiyonu ilk gördüğümde tamamen bambaşka bir taş. Evet, ayrı bir dünya. Yani zaten hatta en son İzmir Fuarı'nda beraber birçok müşteri tepkisine de şahit oldum. Hiç kimse o taşın başka bir yüzey işlemi olduğunu düşünmeyip direkt ocakta çıkan farklı bir seleksiyon. Aynen, yurt dışından da bazen zaten böyle tepkiler de alıyoruz. Hani diyorlar ki bu taştan istiyoruz. Diyoruz ki o taş aynı taş, bu taş. Sadece yüzey işlemi farklı. Önce bir algılayamıyorlar. Hatta İtalya'daki Verona Fuarı'nda bir misafirimiz. Dedim ki bu taş aynı taş. Taşın içinden dedim bu çıkıyor. Asitle yıkarsak bu hale geliyor. Kafası karıştı, dedi ki şimdi ben taşı keseceğim dedi. Hem bundan hem bundan mı çıkacak dedi. Evet dedim. O zaman dedi almıyorum dedi. Olmaz dedi çünkü. Ben de nasıl seleksiyon yapacağım dedi bunu. Sonra tabii anlattık hani aynı taş. Sadece yüzey işlemi farklı. Öyle olunca insanlar anlıyor. En çok ilgi gören evet, asit finish. olarak. Evet, asit yıkama. Yani cilalıya da talep güzel, honluya da güzel. Yeni bir ocak olmasına rağmen biz bunu hemen hemen çok ciddi ülkelere ihracatını yaptık. Blok olarak İtalya'ya, Hindistan'a, Çin'e, Rusya'ya, senin aracılığınla Endonezya'ya,
Jakarta'ya. Ondan sonra ebatlı olarak, plak olarak hemen hemen birçok ülkeye gene satışını gerçekleştirdik. İç piyasada da güzel gidiyor şimdilik. İsrail'de ciddi bir piyasamız var. Oraya da vermeye başladık. Amerika'ya ebatlı vermeye başladık. Amerika'da çok ciddi bir projeye girdi. Onun sonuçlanmasını, prosedürün bitip üretime başlamayı bekliyoruz. Yeni bir taş için özellikle içinde bulunduğumuz dönemde güzel bir gelişme bizim için bunlar. Çünkü artık eskisi gibi değil. Bir taşı üretmek, pazara sunmak eskisinden çok daha zor. Eskiden 2 birim emekle sarf edebileceğimiz yolu belki şimdi 10 emekle, 12 emekle sarf edebiliyoruz. Çünkü gerçekten emek istiyor artık sektör. O yüzden işimiz eskisine göre biraz daha zor ama durmak yok, çalışıyoruz. Şimdi taşta o zaman 2 seleksiyon var değil mi? Yani negatif zaten Evet. yüzey işlemini ayırıyor. Negatif haricinde 2 seleksiyon var. Gene koyu bireşler, siyah, lacivert, gri. Bunların içerisinde gri ve siyaha yakın bir dolomit dolgu ya da altın sarısına yakın sarı bir dolgu. Bunu ilk sene tabii çok üretime geçmek istemedik. Ama senin de yönlendirmenle abi ondan da bir taş ürettik. Fabrikamıza getirdik. Getirdiğimiz gibi satıldı zaten. Kısmet ediyorsun. Aynen. Sezonda. Kısmetse yeni sezonda orayı da açacağız. Bu sefer çift seleksiyon çalışacağız. İşte yeni sezonun başlamasını bekliyoruz. Bir de yeni fuarlar. Geçen sene bunu İzmir fuarında ve İtalya fuarında tanıttık. Önümüzdeki ay Hindistan fuarı, Jaipur'da da tanıtımını yapacağız. 3 fuara katılıyoruz. İMİP'in düzenlediği sektörel ticaret heyetlerine katılıyoruz. Mümkün olduğunca taşı pazarlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii taş da bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Çünkü tamam satılmayacak taş yoktur diyoruz ama hani bir taşı belli bir emekle satmak var. Daha az bir emekle satmak var. Sağ olsun taşımız bize yardımcı oluyor. Taş da biraz kendini satıyor yani. O yönden güzel. Peki diyelim ki limitsiz Evet abi. hayal gücün var, uygulama şansın var. Bu taşı nerede? Şöyle Kendi mülkünde nerede? zaten Nasıl uygular? gerçekten de böyle bir hayalim var. Güzel bir taş ev aslında hayalim var. Ama taş evden ziyade normal bir evin dış kaplamasını asitli yıkamalı seleksiyonla yapıp içinde de tabii her yerde değil ama bazı yerlerde mesela zeminde fırçalıyı kullanmak isterim. Çok güzel durur bence. Duvar kaplamalarında kullanılabilir. Ama mutlaka ve mutlaka dışını asit yıkamalı yapmak isterim. Yani efsane duracağına eminim. Yani şey var, Stonayliye diye bir mimari taş uygulamalarını gösterildi. Ben de kullanıcısıyım. Orada sizin taşla ilgili sana da göndermiştim. Bazı çalışmalar Evet. yaptığımda beyazla inanılmaz Güzel duruyor. Aynen. uyum, yani beyaz mermerle o taşın uygulaması orada hani hiç tahmin etmeyeceğim kadar çok patlamıştı. Ben de şaşırmıştım. Hele bilhassa yani banyolarda vesaire yani şey gördüm yani ben banyo uygulamalarında mesela tasarım uygulamalarında inanılmaz elegant o taşın içindeki 3 boyutluluk renk değişimleri, o beyazla uyumu çok hoşuma gitmişti. Zaten şimdi piyasada butik taş diye tabir ettiğimiz belli bazı taşlar var. Bizim taşımız da ben de senin gibi abi bu kategoride görüyorum. Bir de muadili yok. Değişik diğer piyasadaki taşlardan. Bu da gerçekten güzel duruyor ve beyazla da ahengi, çünkü siyahla beyaz zaten Beşiktaşlı olduğumuz için de ahengini çok seviyoruz. Bizim yıllardır da bütün bu seneye kadar bizim bütün standlarımız siyah beyazdı. Ya ben orada fark ettiğim şey sizin taşta hani boyutluluk diyorsun ya, renk geçişleri, boyut Evet. arası beyazın yanında onlar çok daha fazla patlıyor. Evet aynen, iyice kendini gösteriyor, doğru. Yani beyaz taşın karakterini çok daha öne çıkaran bir renk kontrastı oluşturuyor. Yani Herkes kendi taşını ne kadar anlatsa tabii azdır da gerçekten yani önce insan kendisi çok sevmesi lazım. Kendini çok sevdiğin zaman gerçekten insanlara da bunu aktarabiliyorsun. Ben gerçekten taşımı seviyorum yani. Ondaki o tabii arkasında çok büyük bir emek var onu o hale getirmek için. Ama yine de o emeğe kat kat değeceğine inanıyorum. valla inşallah daha da muvaffak olursunuz. İnşallah, inşallah hep birlikte. Neticede güzel bir Türk taşı dünyanın değişik Evet. ülkelerinde. Hani hep söylüyoruz işte 600 farklı desende taşımız var ülke olarak. Dünya rezervinin %40'ına sahibiz. Böyle bir rezerv ve desen bolluğunun içerisine yeni bir literatüre, yeni bir taş katmak da hem kendim adıma hem firmam adına da mutluluk verici bir şey. Taşın adı nereden geldi peki? Taşın adının güzel bir hikayesi var. O süreçte tabii taşı şimdi çıkarıyoruz, tanıtıyoruz. İsmi ne olsun? Seninle de çok konuştuk bu konuyla alakalı. Kardeşimin aklına şöyle bir şey geldi. Babamın adı Necmi. Necmi Arapça, Farsça yıldız demek. Necim galiba tam
tam şeyi. İtalyanca'da yıldız da Stella demek. Yani biz aslında taşa Stella adını koyduk ama aslında biz taşa babamızın adını koyduk. Taşın adı Necmi aslında. Ama yani bir taraftan Tabii. boşluk da güzel. O Tabii. içindeki Bir galaksi görünümü de var, aynen. Uzay algısı var. Hoş bir espri olmuş. Evet, öyle bir esprisi oldu. Hatta bazen işte İtalya'da özellikle birkaç müşteri sordu hani niye Stella diye. Stella galiba dişi bir isimmiş ondan sonra. Dedim ki babamın adı dedim. Çok garipsediler. Tam gerçek adı da Stella Unica. O da eşsiz yıldız demek İtalyanca. Taşımızın isminde böyle bir değişik esprisi var. Yani. Tabii ki. Aynen. Güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık abiciğim. Bahtı açık olsun. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimiz için inşallah.